O kadar fazla Alistair ve Black Hat karşılaştırması istediniz ki ben de sizleri kırmamak için yapmaya karar verdim. Eğer ikisi arasında bir kavga olsaydı kim kazanırdı sorusunun cevabı tabii ki de Black Hat'tir arkadaşlar. Nedenleri ve güç açısından ikisinin de bilgisini sizlere bu videoda anlatacağım. Ancak sizlerden ricam bu seriyi beğenmeniz. Gelelim neden Black Hat karakterinin kazanacağına. Sizlere bunlar farklı evrenlerin karakteri, hadi onu da geçtim. Biri Cartoon evreninin ana kötüsü, diğeri ise Hazbin Otel'de bulunan sıradan bir kötü. Hem Alistair'dan daha güçlü varlıklar da var. Yalnız her ne söyleyecek olsam da bu iki karakterin asıl hikayesini çıkarttığım videolar zaten kanalımda mevcut. Dileyenler bunlara bakabilir ki bakmanızı da tavsiye ederim. Son olarak Black Hat'in amacı ve motivasyonu bilinmiyor arkadaşlar. Alistair'ın amacı da tam bilinse de hala onun hakkında da gizemler mevcut. Eğer Black Hat karakterine bakacak olursak, Black Hat karakteri Williams'ın ana karakterlerinden bir tanesidir. Emekli bir kötü adam. Şu anda para veya ruh karşılığında diğer kötü adamlara ürün ve hizmet satan Black Hat Organizasyonu adlı şirketi yöneterek kendini eğlendirmekte. Birçok insan onun varlığını bilmiyor. Black Hat'in adını sadece şirketle ilişkilendirilebiliyor. Siyah şapkanın varlığı dünya için bir gizemdir. Nereden geldiği veya nasıl olduğu bilinmiyor. Giydiği kıyafetler ve konağı, mimari, mobilyası ve resimleri incelediğimizde eski İngiliz kültürünü hatırlatmakta. Doktor Flu'nun seyir defterinde bu dönemin kendisi için nostaljik bir yaşam olduğunu sürmekte. Black Hat başkalarına, yani kendi çalışanlarına dahil, genellikle onları korkutarak veya işkence ederek azaptan zevk alır. Bundan zevk almasına rağmen kötü planlarında her zaman başarılı olmaktan, sadece siyah şapka örgütünün kurulmasından sıkılmıştır. Mahremiyetine değer verir ve işine burnunu sokmaya çalışanları yok eder. Maalesef ki siyah şapka hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Sadece şunu biliyoruz: kendisi evrenden daha yaşlı bir varlık ve benim şahsi görüşüm şeytanın ta kendisi. Zaten nedenleriyle birlikte özel videolarda bunları aktardım. Gelelim bunların arasında bir kapışma olsa kim kazanır ve yetenekleri neler kısmına. Hikayeyi burada böldüğüm için üzgünüm. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir. Kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine ayrıcalıklı olarak videomuzu ilk izleyerek beklemek zorunda olmadan da erişebilirsin. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şekil değiştirme, gözlerden lazer çıkartma, ismi zikredildiğinde direkt olarak bulunduğu yere gelebilir. Zihin okuma, manipüle etme, Black Hat'in ömrü sonsuz olması, ışınlanma, şarkı söyleme, kara büyü, gelişmiş duyular, yozlaştırma, yani onun huzurunda yeterince uzun süre kalan insanları deliliğe sürükler ve onun dindar takipçileri olurlar. Bunlar her iki karakterde de aşağı yukarı benzer şekilde mevcut. Bir de olmayanlara bakmakta fayda var. Karakteristik özellikleriyle aldatma, evrenin her yerine portal açma, gölge manipülasyonu, yani gölgesinin gittiği yere ışınlanma, havayı değiştirerek iklimleri kontrol etme, dönüşüm, yani şöyle şekil değiştirme değil de direkt olarak böyle karanlık bir sis tabakasına dönüşmesi, boyutlar arası seyahat, toksinlere ve aside karşı direnç. Williams'ın çizgi romanlarından birinde Black Hat karakteri Doktor Flu'nun bardağında bıraktığı şimdiye kadar yaratılmış en aşındırıcı ve toksit bileşini yanlışlıkla içmiştir ve ona hiçbir şey olmamıştır. Son olarak ve en önemlisi dördüncü duvar farkındalığı. Tüm bunları düşününce neden siyah şapka daha güçlü anladınız mı? Alistair'a bakacak olursak ise 4. katmanda yer alan derebeylerinden bir tanesidir. Yani insan olduğu gibi öldükten sonra cehenneme gelmiştir. Hangi türe ait olduğu belli bir varlıktır. Her şeye rağmen güçlerine bakacak olursak da daha güçlü bir iblis formuna dönüşme yeteneğine sahiptir. Esneklik. Alistair vücudunu çok sayıda doğal olmayan poza sokabilir. Şeytani büyü.
iblis sıralama sisteminde biriktirdiği yüksek güç seviyesi sayesinde büyü yapabilir. Pilot bölümünde ve özellikle final bölümünde voodoo büyüsüne benzeyen ve etrafında yüzen parlayan kırmızı sembollerin görsel biçimini alır. Işınlanma. Alistair, nifty bir şömineden haskı ve içinde bulunduğu barın bir kısmını otelin içine çektiği gösterilmiştir. Diğer varlıkları ve alanları çağırabilir ve bulunduğu yere taşıyabilir. Değişiklik. Alistair ayrıca otel tabelası gibi nesneleri değiştirebildiği ve bir parmak şıklatmasıyla kendisinin ve başkalarının kıyafetlerini değiştirebileceğini göstermiştir. Umprakanize. Alistair gölgeleri çağırabilir ve emirlerini yerine getirmeleri için manipüle edebilir. Charlie, Pantius'u affederken saklandığında görüldüğü gibi gölgelerde saklanabilir. Gölge çarpıtma. Alistair gölgesinin yardımıyla etrafa dolaşabilir. Bu ilk olarak oteli ilk kez girdikten sonra Charlie ve Veggie'nin arkasına ışınlandığında gösterilmiştir. Gölge bariyeri. Alistair'ın gölgesiyle bir bariyer oluşturabildiği gösterilmiştir. Gözler ve voodoo sembolleriyle yapılmıştır. Ayrıca ondan dokunaçlar da üretebilmektedir. Fitokenize. The Radio Demon çizgi romanında gösterildiği gibi Alistair bitkileri tek bir bakışla soldurabilir. Fotokenize. Tanıtımı sırasında mikrofonunun yanı sıra gözlerinden de kırmızı parlayan ışık yansıtabildiği gösterilmiştir. Dokunaç oluşturma. Alistair sırtında siyah dokunaçlar üretebilir ve vücudunun dışında dokunaçlar oluşturabilir. Pilotta ve özellikle final bölümünün öncesinde bunu yapmıştı. Radyo dalgası manipülasyonu. Alistair, radyo kulelerinde cehennem boyunca yayın yapmak için radyo dalgalarını devralabilir ve kontrol edebilir. Radyo dalgalarını ve frekanslarını manipüle edebilir ve özellikle de üretebilir. Akustonikize. Alistair sesini farklı ses ve perde seviyelerinde sahip olabileceği bir radyo efekti koyabilir. Bazen başkalarını korkutmak için sesini çarpıtır ve derinleştirebilir. Ayrıca bastonuna kahkaha, yuhlama veya kurbanlarının çığlık atma sesleri gibi çok basic özelliklere de sahiptir. Fiziksel bozulma. Alistair'ın çoğunlukla yüzündeki görünümü tüm video ve fotoğraflarda bozuk bir aksaklık efektiyle kaplanmaktadır. Ayrıca gerçekte aksaklıklara da neden olabilmektedir. Yani glitchlenmeler arkadaşlar. Tüm bu bilgileri kıyasladığımızda çeşit olarak fazlaca duran Alistair'ın güçlerinin içeriğine bakıldığında Black Hat'e karşı oldukça zayıf olduğunu görürüz. Tabiri caizse arkadaşlar Black Hat karakteri Alistair'ı yer. Sizin bu konudaki fikirleriniz neler? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet dostlar, hikayeyi de burada bitiriyoruz. Eğer buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda özellikle bu konu hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, videoyu beğenerek kanalıma destek olabilirsin. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.